Başlamadan önce büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların ortasından öperim, alnının ortasından. Çok ihmal ediliyorlar. Çok heyecanlıyım ben de. Hocaların, uzmanların önünde bu konuları anlatmak kolay değil. Baştan söyleyeyim, ben de zaten uzmanları dinlemek için geldim buraya. Sadece bedavaya getirebilmek için bir de konuşma yapıyorum. Biraz pahalıymış galiba. Hakikaten bir azmanlık durumum var ama uzman değilim gerçekten. Düşünürüm ama bir sıfat olarak değil, fiil olarak düşünüyorum. Bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Hemen bu konuşmaya bir saniye bir şeyle başlamak istiyorum. Bildiğiniz ya da pardon görülüyor, salon ufak. Bu ne veya kim bilen var mı? Efendim? Yunus Emre diyenler çıkabilir. 200 lira diyenler kalsın, onları anlatacağım. Mutlulukla para ilişkisini. Ama hemen Yunus Emre ile ilgili bir kıssayla başlamak istiyorum. Yunus Emre biliyorsunuz dönemin çok ünlü bir halk şairi. Ona imrenen bir tanesi Yunus Emre'yi yetiştiren Tapduk Emre'nin kapısını çalmış. Demiş ki ey Tapduk Emre, ben de Yunus gibi şair olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Tapduk Emre demiş ki şair olmak istiyorsan git 7000 tane şiir ezberle gel. Kitap yok, kütüphane yok, edebiyat devri. Adamın 7000 şiir ezberlemesi 7 sene sürmüş. 7 sene sonra gelmiş Tapduk Emre'nin kapısını çalmış. Demiş ki ey Tapduk Emre, şair olmak için 7000 şiir ezberlememi söylemiştin. Ezberledim geldim, şimdi ne yapayım? Tapduk Emre demiş ki sen 7000 şiir ezberledin mi? Ezberledim. Şimdi unut demiş. Buradan çıkacak kıssa, yani sanat, edebiyat, bizden öncekileri bileceğiz ama kendi kişisel yaratımımızı, özgün, kendimize özgün edebiyatı yaratmak zorundayız. Bunu niye anlatıyorum? Ben mutluluğun da böyle bir şey olduğuna inanıyorum. Yani bugün 2 gün boyunca 38 konuşmacı, 38 uzman mutluluğu anlatacak sizlere. Hepsini dinleyeceğiz ama gerçekten mutlu olmak istiyorsak kişisel mutluluk tanımımızı yapıp bize özgü mutluluğu tanımlamamız lazım. Çünkü başkasının mutluluk tarifini yaşayarak mutlu olunmaz. Bunu anlatmaya çalışacağım. 18 dakika biraz kısa ama sığdırmaya çalışacağım. Şimdi ne demek istiyorum? Tolstoy Anna Karenina, ne kadar kafiyeli söyledim. Anna Karenina romanına şu cümlelerle başlıyor. Okuyanlar vardır. Diyor ki bütün ailelerin mutlulukları birbirine benzer. Oysa mutsuzlukları kendine özgüdür diyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Herkesin mutsuzluğu birbirine benzer, mutlulukları kendine özgüdür. Hepimiz aynı şeye üzülür, aynı şeyden mutsuz oluruz. Mesela ben ölmek istemiyorum diyen kadın bizi mutsuz eder. Anne ölme diyen kadın bizi mutsuz eder. Herkesi. Bu yani kişiye özgü bir mutsuzluk değildir. Herkes mutsuz. Ama mutluluk gerçekten kişiye özgü olabilir. Beni destekleyen bir şahit vardı. Bir videoda, bir sokak röportajı. Gösteremiyoruz ama hatırlayanlar, izleyenler vardır. Bir muhabir sokakta halka mutluluğun formülünü soruyor. Bir tane amcaya da soruyor. Benim bile amca dediğim yaşta bir amca. Diyor ki sizce mutluluğun formülü ne diyor muhabir? Amca önce ne diyor? Tekrar ediyor. Sizce mutluluğun formülü nedir? Amca diyor ki o karıyla benim aramda. Seni ne ilgilendiriyor? Hatırladın mı? Hakikaten mutluluk kişiseldir. Bazen iki kişiseldir ama kişiseldir. Gerçekten. Evet, mesela bir kedi yavrusu, bir bebek, bir manzaraya bakmak, bir inşaatı seyretmek bizi mutlu edebilir. Ya da o şeffaf baloncuklu ambalaj kağıtlarını pıtlatmak mutlu edebilir. Çok kişisel, kendimize özgü mutluluklar vardır. Ama kapitalizm bunlarla ilgilenmez çünkü kişisel olanları satamaz ve satamadığı şeye de mutluluk demez.
Dolayısıyla mutluluğu yani aynı şeylerin bütün insanları mutlu edebildiği yolunda tanımlar. Şimdi kapitalizmin tanımına geçmeden önce sözlük tanımından bahsetmek istiyorum. Özetle mutluluğun sözlük tanımı arzu ve isteklere ulaşma durumu diye sözlük tanımlıyor. Yani isteklere ulaşma durumu. Bu tanımda eksik bir şey var. Ne? Özne. Özne burada diyor ki isteklere ulaşma durumu. Ama o istekler kimin isteği onu belirtmiyor. Kimin isteği yerine gelince biz mutlu oluyoruz. Mesela hani anne babamızın isteği genelde. Mesela diyor ki kızım yine de sen bilirsin ama onunla evlenme, bununla evlen. Ben senin mutluluğun için söylüyorum. Evladım ben sana yapma demiyorum. O mesleği hobi olarak yine yap ama doktor ol. Ama mühendis ol. Şimdi ve ben senin mutluluğun için söylüyorum diye. Biz anne babamız dahi olsa bir başkasının isteğini yerine getirerek ne kadar mutlu olabiliriz ki? Yani bu kişisel mutluluk tanımımızı yapmadan, keşfetmeden, bize özgü mutluluğu keşfetmeden anne babamız dahi olsa ne kadar mutlu olabiliriz ki? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dedim ki anne babanın istekleri, öğretmenimizin istekleri, gerçekten edebiyat bölümünde okumak istiyordum lise 1'de. Müdür yardımcısı beni zorla fen bölümüne kaydettirdi. Senin fenin iyi, sen fenci ol diye. Yani ne kadar mutlu olabilirim ki? Olmadım işte. Şimdi bunlar yine de gerçekten diyor ya senin mutluluğun için söylüyorum evladım diyor. İyi niyetli, masum istekler anne ama yine mutlu etmeye yetmiyor çünkü başkasının istekleri. Masum olmayan istekler sistemin, kapitalizmin istekleri. Nedir? Kapitalizm dediğim gibi aslında gerçek mutluluk bedavadır. Kapitalizm bunu parayla satar, satamadığı şeyi de mutluluk diye satmaz. Tanımlamaz, tarif etmez. Ve her şeyi indirgemeci bir mutlulukla tarif eder. Neye indirger? Kendi sattığı ürüne indirger. Zaten yani pazarlama teorisinin de temel stratejisi diyor ki efendim 3 tane mutluluk vardır. Kültürel mutluluk, duygusal mutluluk, maddi mutluluk. İnsanlar bu 3 şeye sahip olmak ister. Sen ürününle, markanla bu mutlulukların arasında bir özdeşleşme kurarsan malını satabilirsin diyor. Dolayısıyla kapitalizm mutluluğu kendi sattığı ürüne indirgiyor. Mesela ve mutlulukla ilgili çok sloganlar var. Bir tanesini hatırlarsınız, kola şişesini gösteriyor. İşte mutluluk bu diyor, şişe. Şişe size mutluluk verir diyor. Böyle tanımlıyor, böyle tanımlamak zorunda. Zaten reklam teorisi okudum üniversitede. İlk dersin ilk cümlesi şuydu, diyor ki reklamın amacı tüketicinin ihtiyaç sıralamasını değiştirmek, yeni ihtiyaçlar yaratmaktır. Yani şunu itiraf ediyor, ben yapay ihtiyaçlar yaratıyorum. Bunu nasıl yapıyor? Hemen bir reklamı yine gösteremiyorum, anlatacağım ama hatırlayacaksınız, bir kireç çözücü reklamı. Şöyle, 3 kişi bir kadının kapısını çalıyor. Spiker, tesisatçı, kimyager. Fıkrada bile yan yana gelmeyecek üçlü. Çalıyorlar. Kimyager bir de önlük giymiş, beyaz. Yolları, arabayı falan beyaz önlükle gezmiş. Gelmiş kadının kapısını çalıyorlar. Özetle diyor ki sularda kireç var diyor. Bir bardak su dolduruyorlar musluktan. Kimyager turnusol görevi gören bir çubuğu bardağa sokuyor. Diyor ki bakın su kireçlik. Koca kimyager bunun için gelmiş. Çubuğu bardağa sokmak için. Onun içine beyaz önlük giymiş. Ulan belki yani bunu tesisatçı da sokardı değil mi? Sokabilirdi. Belki senden daha iyi sokardı. Ama işte abartıyorlar. Bak diyor çok kireçli. Kadın durduk yere bir yapay mutsuzluğa yapıyor. Diyor ki bak diyor bu çubuğa bunu yapan senin bulaşık makinenin rezistansına neler yapmaz. Söküyorlar kadıncağızın rezistansını. Bir de hışımla tesisatçı evyeye vuruyor. Bakın diyor evyenin de ağzına sıçratıyor kireçleri. Ondan sonra
Geliyor, kadın durduk yere, ulan evinde oturuyordu, çekirdek kabak uyarken televizyon seyrediyordu. Durduk yere bir yapay mutsuzluk yarattı yani. Diyor, ne yapmam lazım? Diyor ki işte bu kireç çözücüyü kullanacaksın. Onu veriyor, kadın oh rahatlıyor, mutlu oluyor falan. Durduk yerde. Arkadaşlar, geçen senenin fiyatlarını söylüyorum. Kafaya taktım, araştırdım. Dedim ki bu kireç çözücü kaç para? 40 lira kutusu. 40 lira arkadaşlar. Dedim ki peki bu rezistans kaç para? 34 lira arkadaşlar. İşte kapitalizm 34 lira rezistans için 40 liralık kireç çözücü satan sisteme denir yani. Ya dudağımda kırdı ama gerçekten su yok. Fatma Nur. Şimdi böyle şeyler yapıyor kapitalizm. Peki diyorum ya aslında gerçek mutluluk bedavadır. Kapitalizm bunu parayla satar. Hepimiz de her şeyin değerini parayla ölçüyoruz. Sizleri ikna etmem mümkün olmuyor mutluluğun bedava olduğunu. Sanki beni duymuşlar gibi İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Yani çok teşekkür ederim ya, su gibi aziz ol. İşte mutluluk bu ya ve bedava. Araştırma yapılmış. Bir takım deneyimlerin, yani bedava şeylerin, mutlulukların parasal değeri kaç para diye. Yani yüzmek, dans etmek, spor gibi. Bunu ölçmek için de şöyle bir şey yapmışlar. Bir maaşa zam yapıldığında ya da birine para verdiğimizde yükselen mutluluk hormonunun seviyesini ölçmüşler. Bunu mesela dans etmekle kıyaslamışlar. Dans ettiğimizde ne kadar mutlu oluyoruz diye onunla kıyaslamışlar. Arkadaşlar, dans etmenin verdiği mutluluğun parasal değeri 1670 pound, bizim paramızla 12.000 TL. Dans ettiğimizde evimizde 12.000 TL'ye kazanmış kadar mutluluk hormonumuz artıyor. Yüzme yine 1630 pound, o da yaklaşık 12.000 TL'lik. Yüzdüğümüzde böyle bir mutluluk yapıyoruz. Müzik dinlemek daha az, 740 pound civarı. O da sanıyorum 5.000 lira civarında bir mutluluk getiriyor karşılığı. Şimdi bunu anlatıyorum, bazı şirketlerde anlatıyorum. Patronlar çok seviniyor. Niye? Maaşına zam isteyen çalışanlar müzik açıp oyna bakalım oyna. Kapitalizm. Evet, şimdi mutlulukla para ilişkisi yine Thomas Glowich'ti galiba, bir 20 yıldır para mutluluk ilişkisini araştıran bir bilim adamının, bilim insanının bilimsel dergide Psychological Science diye telaffuz ediliyor sanırım, yayınladığı bir makalede diyor ki özetle 20 yılın sonunda çıkardığı sonuç, bir deneyim yaşamanın bir eşya satın almaktan, bir deneyim yaşamak bir eşya satın almaktan daha çok mutlu ediyor insanı diyor. Başlangıçta yani bir televizyon aldın, LED televizyon büyük, onun sana verdiği mutlulukla kendi yeteneğini keşfetmen ya da doğada bir yürüyüş yapman, dağa tırmanmanın verdiği mutluluk aynı diyor. Ama diyor bir fark var, eşya satın almanın verdiği mutluluk zamanla azalırken bir deneyim yaşamanın verdiği mutluluk seneler geçtikçe artıyor diyor. Böyle bir şey bağlantı kurmuş. Asıl bahsetmek istediğim deney, acaba dur ondan önce 18 dakikayı iyi kullanıyor muyum? Öyle bir kaygım var da. Bir araya bir şey daha söylemem lazım. Son bir tane 75 yıl süren bir deneyden bahsedeceğim ama ona bahsetmeden önce sadece bir şey söylemek istiyorum. Nasıl mutlu olunurla ilgili. Ben de herkes gibi kafaya bunu taktım. Confucius'un bir lafına rastladım. Diyor ki, mutlu olmak istiyorsanız mutluluğu aramaktan vazgeçin. Dedim lan ne demek bu? Yani bunu ben desem artiste bak ne demek istiyor, ne dediğini bilmiyor derler. Yani mutlu olmak istiyorsanız mutluluğu aramaktan vazgeçin.
şunu söylemek istiyor olabilir diye düşündüm. Yani mutluluğu aramak üzerimizde bir baskı yaratıyor. Bir kaygı yaratıyor. Ve baskıyla da kaygıyla da mutluluk bir arada olmaz. Yani mutlu olmalıyız diye böyle bir baskı oluştuğunda mutlu olmamıza imkan yok. Bunu aramaktan vazgeçmemiz lazım ama yine sistem bizi rahat bırakmıyor. Çünkü tüketime dayalı bir sistem. Sürekli pompalamak zorunda. Şunu tüketirsen mutlu olursun diye. Ama sürekli mutlu olmak hem mümkün değil, hem doğru değil, hem bana sorarsanız uzmanlar daha iyi bilir ama hastalık. Çünkü sürekli mutluluk diye bir şey yoktur, bir mecburiyet de yoktur. Bu mecburiyetten bir kere kurtulmak lazım. Yani bir cenazede mutlu olunmaz. Orada ağlanır. Sevgilimiz, eşimiz terk ettiğinde mutlu olunmaz. Orada üzülünür, içilir, kahredilir. Ne yapılacaksa yapılır. Yani sürekli mutlu olmak zorunda değiliz. Doğru olan, güzel olan doğru duyguyu doğru zamanda, doğru yerde yaşamaktır diye. Bunu araya sıkıştırdım. Hemen 75 yıl süren mutluluk deneyiyle konuşmamı bitireceğim yavaş yavaş. Efendim tam Harvard Üniversitesi yapmış, tam 75 yıl sürmüş, 724 gönüllü erkek üzerinde yapılmış bu deney. Bu neden kadın yok gerçekten bilmiyorum. Yani ne düşündü Harvard? Yani kadınların mutlu etmek mümkün değil diye mi düşündüler? Ya da onlar zaten mutlu diye mi düşündüler bilmiyorum ama gerçek 724 erkek üzerinde yapılmış. Bunun içinde öldürülen Başkan Kennedy de var. Evet, bir iki çarpıcı sonucu var. Yani mutluluğun formülünü arıyorlar. İnsanlar ne mutlu ediyor, nasıl mutlu oluyorlar diye. Mutlulukla direkt ilgisi olmayan bir iki sonucu var. Hemen onu paylaşayım, o da ilginç. Diyor ki mesela finansal başarı ve finansal mutlulukla zeka arasında bir bağlantı olmadığını görmüşler. Yani zekası 100, IQ'su 100 olanla IQ 150 ve üstü olanın geliri aynıymış. Zeka hiçbir zaman gelire, finansal başarıya, finansal mutluluğa etki etmiyormuş. Şimdi asıl önemli sonuçlar şöyle, diyor ki yine parayla ölçmüşler kapitalist sistemde mutluluğun değerini, ölçüsünü. Diyor ki anne sevgisini yeterince alan bireylerin geliri diğerlerine göre yılda ortalama $70.000 daha fazla. Anne sevgisini yeterince alan birey diğerlerine göre senede $70.000 daha fazla kazanıyormuş. İkinci sonuç, insan ilişkileri iyi olan, yani seven ve sevilen insanlar diğerlerine göre $140.000 senede daha fazla kazanıyormuş. Seven ve sevilen insanlar $140.000 ve bütün bu sonuçların sonucu, temel sonucu şöyle bir sonuç çıkartmışlar. Mutluluğun sırrı, yani insan ilişkileri iyi olan, seven, sevilen insanlar daha mutlu oluyor. Bu insanlar mutlu oluyor demişler. Şimdi bu deneyleri anlattıktan sonra ben yine kendi mutluluk formülümü söyleyerek bitireceğim. Efendim, bana sorarsanız mutluluğun formülü bu gerçekten. Burada gördünüz değil mi? Tanıyan var mı? Hiç görmemiş olanlar var, biliyor musun? Gördünüz değil mi? 200 lira. Mutluluğun formülü 200 lirada yazıyor ama orada değil, biraz büyüteceğim. Burada okuyor. Sevelim, sevilelim yazıyor. Yani Harvard Üniversitesi'nin 75 yılda ulaştığı deneyin sonucunu Yunus Emre 700 yıl önce söylemiş arkadaşlar. Mutlu olmak istiyorsak sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz diye bitiriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eyvallah, sağ olun, var olun. Sağ olun. Eksik olun.